Tarih 4 Ocak 2012. Yer internetin arka bahçesi, dijital dünyanın çöplüğü sayılan 4chan forumları. Sıradan bir kış akşamında anonim bir kullanıcı tarafından simsiyah bir görsel paylaşıldı. Görselde sadece beyaz harflerle yazılmış, son derece sade ama bir o kadar da ürkütücü bir metin vardı. Mesaj aynen şöyle diyordu. Merhaba, biz zeki bireyleri arıyoruz. Onları bulmak için özel bir test hazırladık. Bu görselin içinde gizli bir mesaj var. Onu bulun ve bize giden yolu keşfedin. Bunu başarabilen az sayıdaki insanla tanışmayı dört gözle bekliyoruz. Ve altına o meşhur efsanevi imzayı attılar. 3301. Forumdaki herkes bunun ergen bir hacker'ın basit bir şakası olduğunu düşündü. Yine biri dalga geçiyor dediler. Ama o görseli indirip basit bir resim dosyası değil de bir kod dosyası gibi metin editörü ile açanlar hayatlarının şokunu yaşadı. Kodların en dibinde anlamsız sayıların arasında saklanmış anlamlı bir cümle buldular. Tiberius Claudius Caesar diyor ki, bu bir Sezar şifrelemesiydi. Tavşan deliği. İşte tam o an geri dönüşü olmayacak şekilde açılmıştı. Sezar şifresini çözenler heyecanla buldukları internet adresine tıkladılar. Karşılarında CIA, M16 veya devasa bir yeraltı örgütünün kapısını görmeyi bekliyorlardı. Kalpleri küt küt atıyordu. Ama sayfayı açtıklarında gördükleri tek şey sarı, plastik, oyuncak bir ördekti. Evet, şaka gibi. Ördeğin üzerinde ise alaycı bir not vardı. Hop, yanlış tahmin. Kitabı sakın kapağına göre yargılama. Çoğu kişi burada pes etti. Bizimle dalga geçiyorlar deyip bilgisayarlarını kapattı. Ama gerçek dedektifler ipucunu yakalamıştı. OutGuess. Bu dijital görsellerin içine veri saklamaya yarayan steganografi adlı eski bir tekniğin aracıydı. O sarı ördeğin fotoğrafını OutGuess programında tarattıklarında ördeğin pikselleri arasına gözle görülmeyecek şekilde gizlenmiş bir dizi koordinat çıktı. Oyun yeni başlıyordu. Arkadaşlar bir saniye durun. Olayın teknik boyutunu bir kenara bırakalım. Korkunçluğuna odaklanalım. Yıl 2012. Bakın o zamanlar ChatGPT yok. Yapay zeka bu kadar yaygın değil. Birileri bir resmin içine yazı, yazının içine şifre, şifrenin içine de başka bir resim gömüyor. Bunu yapan ya çok üst düzey bir devlet istihbaratı ya Google gibi bir teknoloji devi ya da bizim hiç bilmediğimiz gölgelerde yaşayan yeraltı dahileri. Siz olsaydınız gece yarısı bilgisayarınızda o sarı ördeği ve tehditkar mesajı görseniz aman oyun bu deyip yatar mıydınız yoksa korkudan kameranızı bantlar mıydınız? Ben kapatırdım. Ama kapatmayanlar işte onlar seçilmiş kişi olmaya adaydı. 9 Ocak sabahı olay dijital dünyadan yani güvenli ekranlardan taştı ve fiziksel dünyaya, bizim sokağımıza indi. Şifrelerden çıkan koordinatlar dünyanın 14 farklı şehrini işaret ediyordu. Varşova, Paris, Seattle, Seul, Arizona, Kaliforniya, Moskova ve Sydney. Bu şehirlerde yaşayan ve olayı takip eden arayıcılar montlarını giyip sokağa fırladılar. GPS cihazlarıyla verilen noktalara gittiklerinde sokak lambalarına, telefon kulübelerine, metro istasyonlarının duvarlarına yapıştırılmış beyaz kağıtlar buldular. Kağıdın üzerinde o meşhur kanatlı Ağustos böceği yani Sisada logosu ve devasa bir QR kodu vardı. Bu an Sisada 3301'in bir bodrum katı şakası olmadığının kanıtıydı. Dünyanın dört bir yanına aynı saatte eş zamanlı operasyon yapabilecek kadar güçlü, fiziksel ajanlar olan küresel bir örgütle karşı karşıyaydılar. Peki ama kimdi bunlar? CIA mi? NSA mi? Yoksa dünyayı perde arkasında yöneten masonik bir yapı mı? QR kodları taratanlar yeni bir mesajla karşılaştı. Ama bu seferki bir bulmaca değil, bir manifestoydu. Sisada 3301 sadece zeki insan aramıyordu. Onlar bir fikir, bir inanç arıyordu. Mesajlarında sık sık şu 3 kutsal kelime geçiyordu. Mahremiyet, anonimlik,
özgürlük. Şöyle diyorlardı. Biz her türlü bilginin herkes için özgür olması gerektiğine inanıyoruz. Biz tiranlığa, sansüre ve gözetlenmeye karşıyız. Bu cümleler tanıdıktı. Bu kripto anarşistlerin diliydi. Wikileaks gibi. ama Sisa da onlardan farklıydı. Onlar yakıp yıkmıyor, saldırı yapmıyor, sadece inşa ediyordu. Yeni bir dünya düzeni için takip edilemeyen, sansürlenemeyen dijital bir ordu kuruyorlardı. Yıl 2014 olduğunda Sisa da en büyük bombasını patlattı. Artık basit resimler veya QR kodları yoktu. Ortada 58 sayfalık, tamamı rün harfleriyle yazılmış, sanki 1000 yıl öncesinden gelmiş gibi duran antik bir kitap vardı. Adı Liber Primus, yani Latince birinci kitap. Bu kitap internet tarihinin kutsal kasesi oldu. İçindeki yazıların bir kısmı çözüldü. Felsefi metinler, matematiksel denklemler, Nietzsche'den alıntılar, ama kitabın büyük bir kısmı bugün, yani 2026 yılında bile hala çözülemedi. Dünyanın en iyi kriptologları, süper bilgisayarlar, yapay zekalar, hiçbiri bu kitabı tamamen okuyamadı. Siseda son mesajında insanlığa şöyle dedi. Sizler hayal kırıklığısınız. Kitabı çözmeden aydınlanma gelmeyecek. Ve sonra bir daha dönmemek üzere sessizliğe gömüldüler. Düşünsenize abi, dünyanın en iyi hackerları, NSA ajanları, matematik profesörleri bir araya geliyor ama hiçbiri bu kitabı tamamen çözemiyor. Yapay zeka bile zorlanıyor. Bu kitabı yazan kişi insan mı, yoksa insan zekasının sınırlarını aşmış bir grup mu? Siseda resmen bize Siz daha hazır değilsiniz. deyip küsüp ve gitti. Bence Liber Primus çözüldüğü gün internette çok büyük bir şey değişecek. Belki de Bitcoin'in yaratıcısı bile bunların içindedir. Kim bilir? Belki de hepsi uzaylıdır. Peki ilk aşamaları geçenlere ne oldu? Onlar nereye gitti? Marcus Vanner adındaki bir genç bulmacayı çözdüğünü iddia etti. Anlattıklarına göre onları Dark Web'in, yani karanlık ağ üzerinde özel bir sunucuya almışlardı. Orada dünyanın dört bir yanından gelen dahiler vardı. Sisa da onlara kuluçka diyordu. Görevleri internet kullanıcılarının gizliliğini koruyacak, devletlerin bile kıramayacağı yazılımlar üretmekti. Ama sonra bir anda site kapandı. İletişimleri koptu, kazananlar boşlukta bırakıldılar. Ya da gerçekten seçilenler bizim asla bilemeyeceğimiz bir boyuta içeriye alındı. Ve Marcus gibi konuşanlar sadece elenenlerdi. Gerçeği sadece içeri girenler biliyor. Şimdi telefonunuza, bilgisayarınıza iyi bakın. Ekrana baktığınızda sadece pikseller görüyorsunuz. Ama belki de o piksellerin arkasında sizi izleyen, zekanızı test eden bir göz var. 3301 sizi bulamadıysa belki de siz onu bulmalısınız. Gerçeğin peşinde laboratuvarda görüşmek üzere. Takipte kalın.